Hayatımızın odak noktası olan paranın gerçek değeri üzerine hiç düşündünüz mü? Yani felsefi anlamda düşünmeyi kastetmiyorum. Her gün kullandığımız banknotların ya da banka hesaplarımızdaki sayıların gerçek değerinden bahsediyorum. Ben biraz düşünüp taşındım ve çok ilginç bir sonuca vardım. O da şu. Aslına bakarsak bu her zaman için böyle değildi. Epey eski bir tarihte insanlar beyinlerini biraz zorlayıp da ticaret için deniz kabukları yerine nadir madenler kullanmaya başladıklarında işler şimdikinden biraz daha legaldi. Artık işler legal. O zaman kullanılan değerli madenlerin bugün kullandığımız banknotlardan daha makul olduğunu düşünmemin tabii ki bir sebebi var. Ekonomideki temel dengeler doğadaki işleyişin birebir yansımasıdır. Bir varlık ne kadar bolsa ya da bir diğer deyişle ne kadar kolay bulunabiliyorsa değeri de o kadar azdır. Altın gibi madenleri değerli kabul etmemizin temelinde bu düşünce yatar. Dünyada altının nadir bulunan bir element olduğunu hepimiz bilir ve ona bu sebepten bir değer biçeriz. Bu varlığına inandığımız değer için bazen emeğimizi, bazen sahip olduğumuz malları takas ederiz. Yani deniz kabukları ve daha sonra altın sikkelerle işleyişe soktuğumuz bu değer aktarım mekanizması binlerce yıldır medeniyetimizin gelişmesini sağlayan yegane şeydir. Ve zaman içinde değer atfettiğimiz metalar sürekli değişime uğrayarak günümüzdeki banknotlara evrilmiştir. Bu arada sistemin her zaman kusursuz işlediğini zannetmeyin. Çünkü tarih boyunca otoritelerini güçlendirmek isteyen devletler bu konuda çeşitli kurnazlıklara başvurdu. Örneğin birçok krallık ve imparatorluk sikkelerin içindeki altın oranını azaltarak küresel çaplı sahtekarlığın erken adımlarını atmış olsalar da bu adımlar yakın tarihte yaşadığımız fiyaskolara nazaran epey masumdu. Bu sahtekarlığa devletlerin nasıl cüret ettiğini öğrenmeye başlamadan önce çok iyi anlamamız gereken bir şey var. İçinde sorgusuzca yaşadığımız sistem yalnızca tek bir konsept üzerine kurulu. Ve o konsept doğrultusunda doğduğumuzdan beri hepimiz şu düşünce yapısına sahip olmak için programlandık. Devletin bir şeyi değerli yapma hakkı vardır ve o ne derse doğrudur. Buna değersiz bir şeyi tapılacak kadar değerli yapmak dahildir. Kağıt para da bunun en iyi örneğidir. Kullandığımız şey aslında para değil, gerçek değer sahibi eşyayı yani altın ya da gümüşü temsil eden bir fiştir. Arkasında bunlar olmadığı sürece kullandığımız paranın da hiçbir gerçek değeri yoktur. Finans dünyasında itibari para anlamına gelen fiyat, Latince'de olsun demektir. Birileri paraya ol der ve o da sözde oluverir. Uzun lafın kısası, borç kapatabilmek ve kısa süreliğine yoktan kaynak var etmek gibi kazançlar sunduğu için paranın değerini azaltmak, yani enflasyon yaratmak devletlerin vazgeçilmez dostudur. Tabii ki bu kazançların bir bedeli olmak zorunda ve o bedel de bugün bir örneğini yaşadığımız akıl almaz fakirleşmedir. Ne olup bitti de bir anda kendimizi bu kadar yozlaşmış bir düzenin ortasında bulduk ve bu kabustan uyanmanın bir yolu var mı gibi soruların cevabını merak ediyorsanız, baylar ve bayanlar, gerçekliğe hoş geldiniz. Tarih sayısız savaş ve trajediyle dolu. Yüzyıllardır aynı kısır döngüyü yaşayıp durduğumuzun farkında bile değiliz. İnsanlık ne zaman huzura kavuştuğunu zannetse kendini kaos ve kargaşanın ortasında buluyor. Buna rağmen felaketleri yaratan gerçek sebepleri görmezden gelerek bir yalanı yaşamaya devam etmekte ısrarcıyız. Sene 1923. Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Almanya'da hiperenflasyon baş gösterdi. İnsanlar odundan daha ucuza geldiği için sobalarında para yakıyor. Çöpçüler kaldırımlardan para süpürüyor. Evinin duvarlarını duvar kağıdı yerine parayla kaplayan bile var. Çocuklar oyuncak almaya paraları yetmediği için para desteleriyle oynuyor. Bir çift ayakkabı almak isteyen birinin köyünden şehre gidene kadar cebindeki paranın yalnızca dönüş biletine yetecek hale gelmesini sağlayacak kadar yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Tüm bu çaresizliğin ortasında Alman halkını içinde bulunduğu sefaletten kurtarıp layık olduğu noktaya taşıyacağını iddia eden yeni bir ideoloji filizlenmekte. Yalnızca güvenilir bir liman arayan insanlar yeni bir tiran doğduğundan habersiz. Çünkü denize düşen yılana sarılır. Aradan çok zaman geçmedi. Sene 1944. Dünya insanlık tarihindeki en büyük yıkıma sahne oldu. Savaş Avrupa, Çin, Rusya, Japonya ve diğer yerlerde 100 milyona yakın insanı öldürdü. Ölenlerin geride bıraktığı sayısız aile ise canları dışında her şeyini kaybetti. İşleri, evleri, dükkanları, çiftlikleri, fabrikaları, altınları ya da paraları artık yok. Savaşın es geçtiği ülkeler dahi açlık ve sefalet içinde. En azından canlarından olmadıklarına şükrediyorlar. İnsanlık bunca acıya,
yalnızca birkaç diktatörün sebep olduğunu, savaşın geride bıraktığı küresel enkazı görünce anladı. Refah ve adalet vaadiyle başa gelenler otoritelerini güçlendirmekle meşgulken milyonların gözü kapalıydı. Çünkü insan felaketi kapıya dayanana kadar görmezden gelmeyi tercih eder. Başkaları zulüm ve baskı gördüğünde sıranın kendine hiç gelmeyeceğini zanneder. Bu yüzden para ve mülkiyet haklarının çöküşünün gölgesinde sayısız tiran yükselirken insanlık yine hakikate göz yummayı tercih etmiş ve bu hatanın bedelini yeni bir dünya savaşıyla ödemişti. Bahsettiğim döngü işte tam olarak bu yanılsamadan ibarettir. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde ekmek almaya giden insanlar parayı taşımak için yine el arabasına ihtiyaç duymaya başladılar. Yani döngü tekrarlanmış oldu. Bu, adalet ilkesini gözden çıkarmanın maliyetidir. Ard arda yaşanan dünya savaşlarının yarattığı bu yeni sefaleti, güya sonlandıracak olan yeni kahraman Amerika Birleşik Devletleri olacaktı. 1944'ün Temmuz ayında 44 ülkeyi şu otelde düzenlediği konferansla bir araya getiren yeni dünya lideri, yeni dünya düzeninin zeminini hazırlayan sözleşmeyi diğer devletlere adeta dayattı. Dünya Bankası'nın ve ülkemizle uzunca bir mazisi olan IMF'nin de kurulduğu bu anlaşma, tarihe Bretton Woods Anlaşması olarak geçti. Sistemin zayıflattığı ülkeler, daha sonra denize düşen yılana sarılır misali bu ikizlerden medet umacaktı. Yapılan anlaşmaya göre tüm üyeler ulusal para birimlerinin değerini ABD dolarına endekslediler. ABD ise kendi parasını 1 ons 35 dolara eşit olacak şekilde altına endeksledi. Yani ülkeler sahip oldukları tüm altını Amerika'ya yollayacaklar, karşılığında da dolar rezervleyeceklerdi. Bugün bile dünyada doların rezerv para birimi olarak kabul görmesi bu anlaşmaya dayanır ve yaşadığımız kabusun en büyük sebeplerindendir. Amerika verdiği bu taahhüt çerçevesinde hiçbir değere dayandırmadan bastığı paralarla dünyadan altını topladı ve kelimenin tam anlamıyla enflasyonunu dünyaya ihraç eden ilk ülke oldu. Hatta ben bir adım daha ileri gidip bunu tarihin en büyük ponzilerinden biri olarak tanımlayacağım. Sonuçta bu anlaşma dünya kontrolünü ele geçirmek için Amerika'nın önünü açmış bir dönüm noktasıdır. Sene oldu 1971. Avrupalı devletler kendilerini biraz toparladılar ve artık kendi para birimlerini kullanmaya başladılar. Bretton Woods sistemi ise hala sorunsuz işliyordu ve ABD'nin keyfi yerindeydi. Derken Fransız Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Fransa'nın sahip olduğu dolarları bir gemiye yükleyip Amerika'ya gönderdi. ABD Başkanı'nın tüm itirazlarına karşı bu bir gemi dolusu doları altınla değiştirmek istedi. Hatta bu olayın ardından cesaret kazanan Almanya, Japonya, Kanada ve diğer ülkeler kendi kasalarındaki gerçekte hiçbir değere sahip olmayan yeşil kağıtları altınla değiştirmek için kuyruğa girdi. Ve güm! Sistem çöktü. 15 Ağustos 1971 günü ABD Başkanı Nixon televizyona çıkıp doların artık altından bağımsız basıldığını duyurdu. Tarihin en büyük kalpazanlığı ortaya çıkmıştı ve tüm dünya şok içindeydi. Bu olaylar silsilesi tarihe Nixon Shock adıyla geçti. Bu tarihten itibaren dünyada dolara olan inanç ciddi şekilde sarsıldı. Ama yeterince sarsılmamış olacak ki Amerika hala dünya lideri, dolar da hala dünyanın rezerv para birimi dediğinizi duyar gibiyim. Sıkı durun çünkü bu videoda günümüze yaklaştıkça gerçeklik daha acı verici hale geliyor. Şimdi döngümüzü tekrar hatırlayalım. Sahte kahramanımızı zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra seçmiştik. Tik. Para ile gerçekliğin bağları kopartılıp insanların hakları da yendi. Buna da tik. O zaman sırada tiranlığın doğuşu. Yeni tiranımızın dünyanın anasını neden ve nasıl ağlattığına geçmeden önce ufak bir bilgilendirmeyle başlayalım. Hani dolarları gemiye doldurup karşılığında altın talep eden Fransız Cumhurbaşkanı vardı ya, yaptığı saygısızlığın bedelini 30'dan fazla suikast girişimiyle ödedi. Bu şu anlama geliyor. ABD, paranın güvenilirliğine dair azalan inancın yerini artık kaba kuvvetle doldurmaya karar verdi. Şimdi anlatacağım olaylarda da dünyaya verilen mesaj çok net. Dolarımla oynayanı yakarım. Yine de sadece tehdit ve güç gösterisi yoluyla yeryüzündeki tüm insanları yeşil banknotların değerli olduğuna ikna etmek mümkün değil. Bu yüzden altının yerini doldurması için petrodolar kavramı ortaya atıldı. Bu bağlamda önce Suudi kraliyet ailesiyle sonra diğer OPEC ülkeleriyle 1971 ve 72'de petrolü yalnızca dolarla satma anlaşması yapıldı. Karşılığında da Amerika, Arap ülkelerinin yönetimindeki diktatör aileleri adeta bir kabadayı gibi her türlü tehditten korur oldu.
ABD o günden beri de tüm dünyada petrol ticaretinin rızayla ya da zorla fark gözetmeksizin dolarla yapılmasını sağlıyor. Dünyanın en çok tüketilen maddelerinden biri olan petrole herkesin ihtiyacı var. Bu yüzden herkesin dolara da ihtiyacı var. Kaba kuvvetle yaratılan bu devasa suni talep, doların diğer para birimlerine karşı mutlak bir üstünlüğe sahip olmasını sağlıyor. Petrodolar döngüsü, bu yüzden Amerika'yı dünyanın en zengin ve müreffeh ülkesi yapan en önemli sebeplerden biri. 2001'de Venezuela petrol satışında Euro'ya geçiş konusunda konuşmaya başladı. Ne tesadüfse 2002'den itibaren birçok darbe girişimi oldu. ABD'nin ambargosu ise sürüyor. 2003'te Saddam Hüseyin petrolü Euro ile satacağını açıkladı. Amerika başka kılıflar uydursa da gerçekte diğer petrol ihracatçısı ülkelere gözdağı vermek amacıyla Irak'ı işgal etti ve Saddam'ı canlı yayında idam ederek dünyaya bir kez daha dolarla oynayanı yakacağını kanıtlamış oldu. Yine aynı sene İran Avrupa'ya petrol ihracatı için Euro cinsinden ödeme talep etti. Bir yıl sonra da Euro bazlı İran petrol borsası oluşturma niyetini açıkladı. Bu açıklamalardan sonra Bush, İran'a askeri müdahale dahil olmak üzere her seçeneğin masada olduğunu söyledi. İran'a tüm Batı dünyası ambargo uygulamaya devam ediyor. 2010 yılında Kaddafi, Afrikalı petrol üreticilerini petrodolar sisteminden vazgeçmeye ve petrol ticaretinde dolar yerine önerdiği yeni para birimi olan altın dinarını kullanmaya çağırdı. 2011 yılında hükümeti isyanlarla devrildi ve Kaddafi linç edilerek öldürüldü. Sosyal medyada çok yaygın biçimde geyiği yapılan petrol kokusu alan Amerika esprilerinin nereden geldiğini belki şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Dolar dışında bir parayla veya takasla petrol ticareti yapmaya kalkan ülkeler terörist ilan edilir, darbe ve işgal dahil her yol denenir. Uzun yıllar ABD'nin dost ve müttefiki olan Saddam ve Kaddafi'nin bir gecede terörist olması da petrolle ilgilidir. Amerika her ne kadar sanayi ve bilişim alanında inanılmaz gelişmiş bir ülke olsa da esas gücünü karşılıksız bastığı doları dünyaya rezerv para birimi olarak dayatarak elde eder ve dolarına yapılan her türlü saldırıyı kendi ana karasına yapılmış kadar önemli bir tehdit olarak görür. Gelişmekte olan ülkeler ABD'nin kendi refahını yüksek tutabilmesi için enflasyona mahkum edilir. Bunun üstüne bir de hükümetlerin yerel para birimlerinde oluşturdukları enflasyonu eklediğimizde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin halklarının adım adım nasıl soyulduğu daha net biçimde ortaya çıkmış olur. Kafanızda neden daha fazla ülkenin bu adaletsiz düzene ses çıkarmadığına dair soru işaretleri oluşmaya başladıysa hemen cevaplayalım. Mevcut parasal düzen neredeyse tüm hükümetlerin işine geliyor. Çünkü enflasyon devletin dostu, halkın ise en büyük düşmanıdır. Hükümetler ve enflasyondan çıkar sağlayanlar bu kolay para kadehinden bir kez içmeye başladıklarında doyduklarını anlamazlar. Yüz milyarlarca dolarlık kazanılmamış servet görünüşte yoktan var edilir ama gerçekte milyonlarca vatandaşın cebinden çalınır. Şu andan itibaren yaşadığımız yalanı daha net görebildiğinizi varsayıyorum. Hepimizin içinde kısılıp kaldığı bu kölelik düzeni eminim sizin de canınızı çok sıkıyor. Ama iyi bir haberim var. Tüm bu umutsuzluğun ortasında yozlaşmış küresel finans sisteminin insanların canını en çok yaktığı bir anda gezegenimizin ve insan ırkının kaderini değiştirebilecek yeni bir şey ortaya çıktı. 100 yıldan fazladır içinden çıkmayı başaramadığımız kısır döngüyü kırabilecek bir şey. Sene 2008. Her Ponzi bir gün mutlaka patlamak zorundadır. Yalan ve düzenbazlık üzerine kurulu küresel düzen, tarihler 2008'i gösterdiğinde ciddi şekilde sarsıldı. Domino taşı gibi devrilen finansal piyasalar dünya çapında devasa bir krize sebep oldu. Hükümetler ardı ardına batan bankaları kurtarmak için insanları fakirleştirme pahasına yine para basma yoluna gitti. Yani çöküş insanların üstünde kara bir gölge gibi tekrar yükseliyordu. Tam da bu sırada dünyanın bilmediğimiz bir köşesinde kimliği belirsiz bir mühendis tarihte yazı ve internetten sonraki en önemli icadı yaptı. Ortaya koyduğu bu yeni icat internetin ıssız ve karanlık derinliklerinde insanlık için yeni bir umut kapısı aralayacaktı. Bir gün hükümetler, tiranlar, hırsızlar ya da aptallar tarafından hiçbir şekilde yağmalanamayacak ya da yozlaştırılamayacak kadar güçlü bir teknolojiden bahsediyorum. Bu icat, matematiğin şaşmaz adaletinin ta kendisi. Uydurma değil, gerçek bir değere sahip olabilecek bir şey. Gizemli kahramanımız bu yeni müthiş şeyi insanlığa armağan ettiği 9 sayfalık makalede Satoshi Nakamoto mahlasını kullandı.
Gerçekte kim olduğu hakkında kimsenin hiçbir fikri yok. Satoshi bize yalnızca yeni bir teknoloji değil, aynı zamanda çok uzun zamandır gerçek sandığımız rüyadan uyanmamız için de bize bir mesaj verdi. İnsanların maddi özgürlüğünü kontrol etmek, aynı zamanda hayatlarını hatta görüşlerini kontrol etmektir. Sahip olduğumuz paranın değerini doymak bilmeyen otoriteler belirlediği sürece gerçek anlamda özgür sayılamayız. Bu mesajın adı Bitcoin. Bir metanın değeri inançla belirlenir ve bu inanç bir iradeyle doğmalıdır. Gerçek anlamda bağımsız, manipüle edilemeyen, siyasete alet edilemeyen, kimsenin çıkarına hizmet etmeyen, anlaşmaya ihanet etmeyecek bir sistem üzerine inşa edilmelidir. Bitcoin bunu başarabilmiş ilk ve tek insan icadı. Sahip olduğun Bitcoin'i hiçbir otorite senden alamaz. Kimse kafasına göre Bitcoin basıp senin sahip olduklarının değerinin düşmesine de sebep olamaz. Bitcoin, teknoloji ya da paradan da öte bir fikirdir. Baskı, kısıtlama ya da fiziksel müdahaleyle yok edilmesi mümkün değildir. Bitcoin, gerçek özgürlüktür. Aracısız bir şey. Bu sistemde Merkez Bankası'na ihtiyaç duyulmaz. Daha da iyisi, merkezi herhangi bir şeye ihtiyaç duyulmaz. Tüm sistem merkeziyetsizlik ve özgürlük odaklıdır. İki insan değerinde hemfikir oldukları Bitcoin'i direkt olarak birbirlerine göndererek ticaret yapabilirler. Sistemde var olacak maksimum Bitcoin sayısı bellidir. Yani bu hiçbir kişi ya da kurumun para basarak enflasyona sebep olamayacağı anlamına gelir. Fiyat paraların üretim maliyeti adalet ilkesidir. Ahlaktır, insan onurudur. Bu değerleri çiğneyerek toplumları köleleştirmek dışında ayak basabileceği hiçbir temel yoktur. Bitcoin ise uzlaşma ve adalet üzerine kurulu bir sistemdir. Videonun en başında altının neden değerli kabul ettiğimizden bahsetmiştim. Çünkü sınırlı olduğunu ve nadir bulunduğunu biliyoruz. Ama yeryüzünde tam olarak ne kadar altın var desek bunun net bir cevap veremeyiz. Para da zaten sınırsız olarak basılıyor ve yeryüzünde ne kadar para olduğunu kestirmek zor. Bitcoin bu yönüyle hem altından hem paradan ayrılıyor çünkü arzı tam olarak 21 milyon adet. Bu sebeple Bitcoin'e değer biçmek hiç olmadığı kadar adil. Bunca şeyi anlatma sebebim tabii ki size bir kazanç kapısı göstermek değil. Kimseyi BTC almaya teşvik de etmiyorum. Önemli olan Bitcoin'i anlayabilmek. Önemli olan yaşadığımız yalanın farkına varmak. Çünkü bugün hepimizin içinde yaşadığı dünya bir yanılsamadan ibaret. Bu yalanda zenginlik ve hak yemek neredeyse eş anlamlara gelir oldu. Milyonlarca insan bu video boyunca işaret ettiğim kısır döngüden habersiz. Hepimiz devletlerin elinde birer kukla haline geldik. Bugüne kadar tiranlığın geri gelmesine ve tekrarlanacak bir parasal değer kaybına karşı hiçbir savunmamız yoktu. Ama şimdi tarihte ilk defa görünürde bir çıkış kapısı var. Yine de o kapıdan geçmek hiç kolay olmayacak. Çünkü ortada görünmeyen bir savaş var. Ama bu askeri bir çatışma değil. Bu savaş uluslar arasında yapılmıyor. Bu ilan edilmemiş bir savaş. Bu zenginlik, güç, mülkiyet ve para için yapılan bir savaş. Bu dürüst kazanç elde edip düzgün bir hayat yaşamak isteyen milyarlarca insanla başkalarının sırtından kolay ödüller arayan kan emiciler arasındaki bir savaş. Özgürlüğe ve insanlığa karşı olanlar hepimizin refaha kavuşmasındaki en büyük engel. Bu azgın azınlık dünya üzerindeki tüm uluslarda hala güce sahip. Herkes sisteme inanırsa her şeyin düzeleceğine söz veriyorlar. Yapılması gereken işleri yapmadan sonuç talep ediyorlar. Bu yolun sonu tarih boyunca her zaman tiranlığa ve sefalete çıktı. Bu bir çıkmaz sokak. Ama bu yoldan dönmek için ilk defa bir şansa sahibiz. No other power greater than the power over money, the power to create and contract the money supply, the power to control the purchasing power of your money. Throughout history, this has proven to be the most sought-after monopolistic power of man. It has become more sophisticated over the decades and over the centuries, more sophisticated now and more international in scope than ever before. So I see the issue of power and the control over money as being something that we cannot ignore, we must address. I believe closely associated with this is the issue of morality as well.
By what moral right do we have to create purchasing power out of thin air? Whether it's done by the creation of credit or Federal Reserve notes, or whether it's the creation of SDRs in an international scope, by what right do they do this? Is it any more moral to dilute the value of your purchasing power of the money you hold in your wallet than it is for the farmer to dilute the milk supply with water? I would say there's an issue of morality here just as strong as the issue of power.